Evet, selam dostlar. Utrecht'ten selamlar. Bildiğiniz gibi bir süredir Amsterdam'daydım. Orada bayağı bir video çektim. Özellikle Amsterdam'da bir hafta kaldım. Oranın işte Red Light Street'ini gösterdim. Ondan sonra oradaki neden uyuşturucuların legal olduğunu da gösterdim. Böyle birçok farklı detay var. Onları isterseniz arkadaşlar profilimdeki Hollanda oynatma listesinden hepsini teker teker izleyebilirsiniz. İzlemenizi de tavsiye ederim. Hepsi belgesel niteliğinde. Neyse, bugün Utrecht'teyim. Şimdi size Utrecht'i anlatacağım. Utrecht'i gezeceğiz. Lütfen abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Bu arada geldim, ilk 2 gün Nisanlar'da kaldım. Ondan sonra Kitesurfing'den kalacak bir yere geçtim. Nisanlar'da benim tanıdıklarım da, aile dostlarım da. Şu anda şehrin 8 kilometre dışında Kitesurfing'den sağ olsun bir çocuk beni ağırlıyor. Ben de şehir merkezine geldim. Akşam yine buluşuruz muhtemelen Nisanlar'la. Neyse, gelin size sadece haftanın 2 günü açılan Utrecht pazarını gezdireyim. Hazır buradayken bunu açık yakalamak büyük başarı. Neyse, yine işte beğenmeyi lütfen unutmayın abi. Reklamları geçmeden izlemeniz bile benim için çok büyük bir yarar. Çünkü gerçekten artık finansman sağlayamıyorum. Öyle. Hadi bakalım, gelin. Bak, buraya böyle abimiz organik şey açmış, tavukçu açmış. Tanesi yok, 10 tanesi mi 1,5? 10 tanesi 1,5 euro galiba. İyiymiş ha. Burada böyle yarım kilo peynir 8 euro. Burada böyle yarım kilo peynir 6,95. Ay anasına, Hollanda peynirleri de meşhurdur. Çok iyi bir arkadaşlar. Hollanda'da şeyleri var. Kooperatif sistemleri var. Böyle kooperatifler markalaşıp böyle ürünlerini satıyorlar. Bak, bunun ödülü var galiba. Grand Prix. Böyle peynir yarışmaları da yapılıyor bildiğim kadarıyla. Bak, bu peynirleri buradan alıp böyle deneyebiliyorsunuz ufak ufak. Deneyelim. Güzel. Hollandalılar bir spor yapıyor. Burada kim var? Burada bir abimiz var. Böyle ekmek, poğaça falan yapıyor. Vay be. Bildiğin adamın fırını bile orada. Bildiğin orada çıkartıp burada satıyor abi. Burada böyle sigara böreği gibi peynir şeyleri satıyorlar. Bak, bu maneken pis arkadaşlar Belçikalı bir patates kızartma zinciri. Bayağı da ünlü patatesleri ve gayet de güzel. Akşama belki orada yeriz. Bak, yine böyle çeşit çeşit peynirler. Ya hep yarım kilo fiyatları var. Burada balıkçı abi. Okyanustan da böyle balıklar tutuluyor arkadaşlar. Direkt buralara geliyor. Burada direkt bunları pişirtip yiyebiliyorsunuz yani. Baksana, efsane ya. Kızartma arkadaşlar çok ciddi bir yer kaplıyor. Bu böyle Lüksemburg, Hollanda ve Belçika kültüründe, mutfağında her şeyi kızartıyorlar abi. Tavuk, patates aşırı yer kaplıyor ama aşırı da kaliteli. Yani onu da net bir şekilde size söyleyebilirim. Buradaki abi hot dogçu bu. Hot dog 4,75. Bak ne diyor? The real classic. Gerçek klasik hot dog 4,75'miş. Oğlum, hiç görmediğim balıklar var ya. Şekil şukul. Çipra mı lan bunlar? Allah, çipra. Ha bak, burada balık kızartması yapıp satıyorlar. 6,5 euro. Bak, böyle burada telefoncu kılıfları satanlar da var. Ayakkabı satanlar da var. Kıyafet satanlar da var. 5 euro, 6 euro. Oğlum 13 euro ya bunlar. Oğlum, yok mu bir akıllı aramızda? Gelelim satalım şunları şurada ya. Bir hadi bağlayın işi de ben getirip satayım. Bir ihracat izni falan bir şey koparın. Şu işi çözelim artık ya. Parası olmuyor abi. 40 gündür yoldayım. 3 gece para verdim konaklamaya. O bile yetiyor yani. Yine parasız geziyor işte. Yine cepte 3-5 euro takılıyor. Bir de arkadaşlar size şöyle genel bilgi vereyim Utrecht ile alakalı. Utrecht arkadaşlar şu anda Hollanda'nın 4. büyük şehri. 330.000 nüfusu var şu anda güncel sayılara göre. Eskiden arkadaşlar 8. yüzyıldan itibaren 15-16. yüzyıla kadar Utrecht
Hollanda'nın en önemli şehriydi, hatta dinsel merkeziydi. Ama altın çağından sonra, özellikle deniz ticaretinin gelişmesinden sonra bu konumunu Amsterdam'a bıraktı. Çünkü Amsterdam kanallarıyla denize Utrecht'ten çok daha yakın bir şehir. Hollanda arkadaşlar her zaman sokakta yaşamanın yolunu bulan bir şehir. İnsanları çok sıcakkanlı, böyle Akdeniz toplumları gibi sokaklarda oturmaya bayılıyorlar. Bu da çok güzel bir şey. Yani Almanya'da falan tam olarak böyle değil ne yazık ki. Burası da arkadaşlar Oude Gracht olarak geçiyor. Telaffuzu doğru mu bilmiyorum. Burası böyle bu şehrin ortasındaki kanal. Bu kanalı özel yapan arkadaşlar, hiçbir Hollanda kanalının böyle kenarlarında oturacak, masa atacak yer olmamasına rağmen burada var. Bunu da arkadaşlar zamanında inşa ederlerken buradaki alanı da böyle verimli kullanıp en azından buraya bir hat daha. Şimdi bak, burada bir hat kafe var, burada da bir hat kafe var. Eğer bunu böyle kapatsalardı burada tek bir hat kafe olacaktı. O yüzden de böyle alanı verimli kullanmak için böyle bir şey yapmışlar. O yüzden Utrecht'i yapan da bu ünlü kanalı arkadaşlar. Yine bak, her yerde böyle bisiklet görmek mümkün abi. Gerçekten milyonlarca bisiklet, milyonlarca insan. Hani bu insanlar bisiklet kullanmayıp da arabaya falan binse nasıl bir trafik olur? Onu düşünmek istemiyorum. Baksanıza, harbiden tatlı duruyor ya. Git abi şurada çayını kahveni iç. Daha güzel ne olabilir ki? Ya bir insan ne ister ki hayattan daha fazla? Bana yeter işte böyle şeyler. Çayımız kahvemiz olsun yeter. Bu kanallar arkadaşlar çok ciddi bir yer kaplıyor Hollanda ekonomisinde. Çünkü bu kanallar arkadaşlar hem Hollanda'nın sular altında kalmasını önlüyor, suyu kontrol ediyor. Bu kanallarla denizden gelen ürünler buralara kadar ufak botlara taşınabiliyor. Böylece aslında şehrin iç taraflarındaki şehirler de denizle bağlantılı oluyor. Düşünsenize, Konya'ya kadar kanal var böyle. Mesela Mersin'den ürün geliyor, Konya'ya kadar kanalla gidiyor. Onun gibi bir şey yani, ilginç. Burası böyle bir kitapçı. Bu bütün mağazada arkadaşlar sadece ve sadece seyahat kitapları var. Sadece ve sadece seyahat. Yani rehberler, kitaplar. İlk defa böyle bir kitapçı görüyorum. İçeride yani hani üzerinde kitap bulamayacağınız ülke yok gibi bir şey. Eğer böyle şeylerle ilgileniyorsanız ve uzun bir seyahatteyseniz gelip o kitapları da alın derim, yani güzel olur. Burası bir üniversite şehri aslında. Burada Hollanda'nın en eski üniversitelerinden biri olan Utrecht Üniversitesi var. İsterseniz burada gelip de koşulları sağlarsanız bu harika eğitimi olan üniversitede okuyabiliyorsunuz. Burası daha çok böyle teknik bölümlerle daha ünlü bir bölge. Bak, burası da böyle kütüphane arkadaşlar. Böyle pavyon girişi gibi ama içerisi kütüphane, ücretsiz olarak girip orada çalışabiliyorsunuz, kitapları okuyabiliyorsunuz. Güzel bir yer yani bu arada, ben girdim. Bir de arkadaşlar burada ilginç bir deney yapıldı. Ben size onu da anlatmak istiyorum. Burada koşulsuz gelir deneyi. Şimdi bazı insanlara burada hiçbir koşul sormadan fazladan devlet para vermeye başladı. Yani bu aslında şunu tartışması aslında. Şimdi bildiğiniz gibi hani ileride işte robotlar o olacak, bu olacak. Belki çalışmamıza gerek kalmayacak. Peki biz insanlara koşulsuz devlet olarak para vermeli miyiz? Yani her insanın sorgusuz sualsiz en azından kirasını ya da yeme içmesini basit şekilde karşılayacak kadar parayı alma hakkı var mıdır, yok mudur diye. 300 kişi seçilmiş hazır yardım alan. Bunların 50'sine koşulsuz yardım bağlamışlar. Yani iş aramıyor mu, arıyor mu, işsiz mi, işli mi, evi var mı, yok mu? Direkt bunlara 900 ile 1300 euro arasında para vermişler arkadaşlar. Amaç da şu. Şimdi biz böyle yardım yaptığımız zaman acaba insanların çalışma motivasyonu kırılıyor mu, düşüyor mu, düşmüyor mu diye bakalım ileride bunun da sonuçlarını göreceğiz. Bu da ilginç bir konu aslında. Yani ileride atıyorum robotlar bizim yerimize her şey yaptığı zaman ya da büyük şirketler ya da yapay zeka her şeyi artık böyle ele geçirip derken kontrol anlamda değil, yani sektörel anlamda ele geçirip belki bizim çalışmamıza gerek kalmayacak. Peki biz bu durumda gerçekten insanlara koşulsuz para vermeli miyiz, vermemeli miyiz? Bu onları nasıl etkiler gibi farklı bir çalışma alanı aslında. Böyle ilginç bir deneyde ev sahipliği yapmış bir şehir. Düşünsenize böyle Ankara'da falan böyle bir şey yapıyorsun. Her ay atıyorum 20.000 lirayı koşulsuz veriyorsun 50-100 kişiye. Vallahi hiç çalışacaklarını sanmıyorum. Kesin çalışmazlar abi.
Buralarda arkadaşlar gerçekten çok güzel alışveriş yapabileceğiniz yerler de bulunuyor. Bak burada peynirci abi var. Bak adam 1974'ten beri burada böyle peynir yapıyor. Burada ne? Bu ikinci el kitap galiba. Bu arada arkadaşlar evinde kaldığım çocuk bana kitesurfing bilekliği verdi. Hem de Utrecht'le alakalı bak. Bak böyle kitesurfing. Bu da Utrecht'teki şu bina arkadaşlar. Şu bina dediğim şu an gözükmüyor ama gözüküyor şu bina. Bunun normal tadilatsız hali. Hadi gelin size bunu da anlatayım hemen. Bu da arkadaşlar 500 yaşındaki Dom Kulesi olarak geçiyor. Bunun yüksekliği arkadaşlar tam 112,5 metre. Buraya çıkmak için 465 tane basamağa tırmanmanız gerekiyor. Şu anda arkadaşlar bu arkamda gördüğünüz bina 5 yıllığına tadilatta, yani önümüzdeki sene bitiyor. O zaman gelip bunu görebilirsiniz. Bunun üstüne isterseniz çıkabiliyorsunuz ama rezervasyon yaptırmanız gerekiyor. Sadece cuma, cumartesi ve pazar günleri İngilizce turlar oluyor arkadaşlar. Onlara rezervasyon yaptırıp para ödemeniz lazım. Bir de gelin size ileride bir şey daha göstereceğim. Buranın bir özelliği daha var. Harbiden çok yüksek abi. Orta çağdan beri burada olan bir bina bu. Baksana abi şuna. 112 metre. Dıdısının gözü kadar. Bak burada normal hali var. Gelin şuradaki normal haline bakalım. Bak normalde de böyle gözüküyor restorasyonda değilken. İşte bak şu bileklikteki kule de bu zaten. Bak. Böyle 3 aşamalı. Oğlum bildiğin yağmur başlayacak. Fırtına çıktı ya. Eyvah eyvah uçuyoruz ki. Bak bir fırtına da burası arkadaşlar tamamen yıkılmış 1674 yılında. Ondan sonra tekrardan yapmışlar. Bak neredeyse şu anki hali gibi. Sadece restorasyonda şu anda. Böyle yıllardır aynı. Bak az önceki size anlattığım sokak, kanal aynı, bu aynı. Köşedeki şey bile aynı, dükkan bile aynı. Sonra bak buradan böyle gözüküyor. Saati zaten hala duruyor. En sonda arkadaşlar bu da 1838 yılından bir resim çizmişler böyle. Yani yüzlerce yıldır arkadaşlar bu abi burada duruyor böyle. Alfa. Aynı zamanda arkadaşlar Utrecht'te de şöyle bir şey var. Toplu taşıma 2,4 euro kişi başı. Bir de burada da arkadaşlar Amsterdam gibi işte farklı uyuşturucu maddeler serbest. Böyle bir durum var yani. Zaten o yasalar, kanunlar arkadaşlar bütün ülke için geçerli. Eğer o videoları merak ediyorsanız, onun hikayesini, tarihçesini merak ediyorsanız profilimdeki Hollanda oynatma listesine girin, Hollanda seyahatime. Oradan her şeyi abi detaylıca anlattım. Hollanda'daki sistemi anlattım, nasıl yürüdüğünü anlattım. Oradan bakıp göz gezdirebilirsiniz. Hadi bakalım. No, but yeah. Utrecht'in böyle akşamüstü de güzel oluyor ya, ışıklar, mışıklar. Oğlum yağmurlu olsa bile bir hava kattı ha şehre. Fena değil. Ben de gözlüğümü taktım ya, önümü göremiyorum artık. Karanlıktan, astigmat malum. Neyse böyle işte. Zaten her yerini gördük yani. Utrecht inanılmaz ufak bir yer arkadaşlar. Yani şimdi birkaç yere daha yürüyeceğim. Size gösterecek bir şey yok yani, harbiden yok. Öyle yürüyeceğim, takılacağım. Sonra Nisanlarla buluşurum. Belki sonra da eve giderim. Kaldığım evde de 2 tane ufacık tatlı kedi var ya. Yiyeceğim onları da. Evet dostlar, bugün de böyleydi. Gördünüz işte. Böyle Nisanlarla falan da buluştuk. Zaman harcadık. Utrecht'e yürüdük, gezdik. Yani Utrecht'te zaten çok da gezilecek bir yer yok. Yani bu kadar. Şehir bu kadar. Ufacık, yürüyerek hemen bitirebiliyorsunuz. Utrecht ile alakalı gösterebileceklerim bu kadardı. Bir sonraki bölüm şey olacak. Hollanda market fiyatları. Çünkü birçok insan buraya taşınmak istiyor. Buradaki yani geldiğinde, turist olarak geldiğinde marketten ne alabilir, ucuza nasıl tatilini çıkartabilir diye merak ediyor. Ben de o yüzden size onu göstereceğim. Neyse, abone olmayı, beğenmeyi, like atmayı lütfen unutmayın. Hadi bakalım, kendinize iyi bakın.